Hepinize Kamboçya'nın Siem Reap şehrinden günaydın. Biz yine erken kalkıp yola koyuluyoruz. Başkent Phnom Penh'e gideceğiz. Otelden tuktukla biraz yol yapıp buraya geldik. Bu gördüğünüz minibüsle de bir 6 saat yolculuk yapacağız. Önceki Kamboçya videolarını izlemediyseniz Siem Reap'e yani kesinlikle gelinir. Özellikle bu Tayland tarafına bir gezi planlıyorsanız en azından Siem Reap şehrini kesinlikle dahil edin deriz. Değil mi? Kesinlikle. Ben çok üzgün ayrılıyorum. İnsanları çok tatlı. Çok kalender insanlar. Herkes gülümsüyor. Bence güvenlik derdi de yok Siem Evet. Reap'te. Şimdi başkent tabii biraz daha farklı. Artık orada bakacağız ne var ne yok. Otobüs yerine minivanları tercih etmek daha hızlı ve rahat oluyor. Kişi başı ücrette yaklaşık 16 dolar. İhtiyaç molası verdik. Bunlar örümcek. Bunlar sanırım suda yaşayan bu hamam böceği gibi bir şey. Bunlar da çekirge gibi. Ben bundan daha önce yemiştim. Bu çok kötü ya. O da kurt. Mola yerimizin menüsü böyle. Şehir merkezine geldik. Yine otele gitmek için bir tuk ayarlayacağız. Bu tukları da taksi çağırma uygulamalarından buluyoruz. Hem böyle fiyat daha hesaplı oluyor. Bir de hiç nakitle uğraşmıyorsunuz. Kredi kartınızdan otomatik çekiliyor. Otelimiz şehir merkezinde, tam böyle cafcaflı bölgede. Gayet de temiz. Gecelik buraya 27 dolar veriyoruz. Kamboçya'da konaklama gayet hesaplı. Tabii otele yerleştikten sonra her zaman gibi ne yaptık? Biraz dinlendik. Çünkü yol ister istemez yoruyor. 6,5 saat sürdü. Değişik bir minibüs yolculuğuydu. Evet, yani minibüs hani küçük hızlı gider diyorsunuz, konforlu olur diyorsunuz ama yok, olmuyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Önceki gelişimde 11 yıl kadar önce yani bu yolda toprak yerler vardı, asfalt yoktu. Otobüsün altının vurduğunu biliyorum. Şimdi en azından her yer asfalt. O yönden evet, bir gelişme var. Biz yaklaşık bir haftadır Kamboçya'dayız. Aslında doğruyu söylemek gerekirse başkentte turist için çok öyle hani etkileyici şeyler yok. Bir soykırım müzesi var ama ben oraya gittim, tekrar gitmem. Çok da önermiyorum. Daha önce bu Pol Pot rejimi işte yaklaşık 2 milyon insanı katletmiş, soykırım yapmış. Onları işte nasıl öldürdüklerini gösteriyorlar, nasıl hapsettiklerini. Biz ne yapacağız? Oralara gitmeyeceğiz. Biraz şehri gezeceğiz. 1-2 gün buradayız. Pazarlarına gideriz. Gece pazarlarına gideriz. Artık ne görürsek size de göstermeye çalışacağız. Ülkenin yerel parası var ama her yerde Amerikan doları geçiyor. Nereye gitseniz. Hatta çoğu yerde fiyatlar Amerikan doları olarak yazıyor. Bu taraflara gelirseniz euro değil de dolar getirmeyi tercih edin derim. Her yerde din adamları ya da din öğrencileri var. Bugün özel bir durum, belki de bilemiyoruz. Yalnız başkent inanılmaz değişmiş. Yani benim geldiğim zamanda böyle karşıdaki gibi yüksek binalar,
Böyle modern yapılar hiçbiri yoktu. Hiçbir şey hatırlamıyorum onlarla ilgili. Bu kenarlarda yine sokak lezzetlerini tadabilirsiniz. Ama Kamboçya'da onu yapmak bayağı riskli. Ciddi hijyen problemi var. Kurutulmuş balıklar, sosis. Şimdi bu yumurtaları böyle satıyorlar da bazılarını hani çok da söylemek istemiyorum ama böyle yarı cenin haldeyken yiyorlarmış. Bunların içine de bir şeyler doldurmuşlar. Akşam yemeği için bir pizzacıya geldik ama İtalyan restoranı, gayet güzel bir yer. Hani Kamboçya'da zannetmeyin ki her şey çok kötü, fakirlik almış başını gitmiş. Elbet ki garibanlık fazlasıyla var ama böylesine çok düzgün, güzel restoranlar da var. Biz çok açtık. Bir margarita, bir de 4 peynirli söyledik. Margarita ile başlıyoruz. Yani öyle çok büyük değil. Sanki ekranda büyük görünüyor ama değil. Ve 4 peynirli de geldi. Yani ikisi de birbirinden güzel. Pizzalar çok güzeldi. Beklediğimizden iyiydi hatta. Şimdi Kamboçya'da fakirlik çok ama o bizim yürüdüğümüz sahildeki gibi yerlerde de çok güzel restoranlar var. Fiyatlar da pek Kamboçya'ya göre hesaplı değil. Biz ne verdik? 2 kişi 20 dolar ödedik. Belki bizim oralara göre çok değil. Ama Kamboçya için kesinlikle çok. Sence nasıl? Bir yanda fakirlik, bir yanda bunlar... Çok iki uç nokta var. Yani Siem Reap'te birkaç gün şahit olduğumuz şeyler ciddi yoksulluk, ciddi manada fazlaydı. Burası şaşırttı beni. Arabalar falan, çok güzel arabalar var, evler keza öyle. Yani yolda Lamborghini falan görebilirsiniz ki Evet. gördük yani. Rolls Royce falan da gördük. Yani orta kesim pek yok buralarda bizim anladığımız. Önceki gelmemde de böyleydi. Şimdi hem sokağı, çarşıyı, pazarı gösteriyoruz, söylüyoruz. Şu an içinde olduğumuz yer gibi. Hem de biraz önce gittiğimiz restoran gibi bolca güzel yerde var. Ya ve araları 100 metre falan. Evet. İç içeler. Buraya yakın bir gece marketi vardı. Biraz dolanmaya geldik. Tabi burası büyük şehir. Burada birkaç tane gece marketi var. Buraya biz Siem Reap'ten geldik. Oradan da video paylaşmıştık. Bu gece pazarlarında genelde benzer şeyler var. Bakın burada meyve ve meyve suyu satıyor ablamız. Sokak lezzetleri. Şu karşıdaki pazarlarda giyim, kuşam. Asya'daki gece marketleri genelde bu şekilde oluyor. İlginç bir şey olursa göstereceğim. Burası yemek bölümü. Etrafta hep yemek satan yerler. Ortada böyle yere oturup yiyorsunuz. Tabii turist de var bayağı. Buralarda fiyatlar daha hesaplı. Hani restorana göre belki 1/3, 1/4 fiyatına yiyorsunuz. Ma secondo me non li fanno loro. E chi lo fa? Etli yemekler 3 dolardan, noodle ya da sebzeli yemeklerde kabaca 2-2,5 dolardan başlıyor. Hani burada 3-4 dolara karnınızı doyurabilirsiniz. Burasını hani İzmir'in kordon boyu, İstanbul'daki Üsküdar sahili gibi düşünebilirsiniz. Ama burası tabii deniz değil, burası nehir ya da Samsun'un Atakum sahili gibi. Hemen buranın paralelinde arka sokakta gece marketleri, gece pazarları var. Sahilin ön tarafında da restoran ve kafeler.
genelde hep yerelleri görüyoruz. Hava zaten buralarda hep sıcak. Yani buralarda kış yaşanmıyor. İnsanlar akşamları kendilerini buraya atıyorlar. Benim daha önceki gelmeme göre buralar inanılmaz değişmiş. Tabi biraz da gelişmiş. Ne kadar çok yine de eksikler olsa da eskiye göre en azından bu kadar toparlamış olmaları güzel. Artık otelimize dönüyoruz. Yarın yine şehri gezmeye devam edeceğiz. Bir önceki Kamboçya videomuzda bu ördekler vardı. Ördeklerin başını kesmeden pişiriyorlar. Boyunlarını kırarak öldürüyorlar. Ya da boğarak. Ben bunu daha önce Vietnam'da yedim. Öyle çok da ne bileyim yani bir matah tadı yoktu ama yani bu coğrafyada çok popüler. Central Market'e gidiyoruz. Biz yine bir tuk tuk ayarladık. Tabii başkent büyük. Bunun gibi başka böyle marketler de var, pazarlar da var. Biz merkez pazara geldik. İçeride çeşit çeşit her şey var. Şimdi girip gezip bakacağız. Muhtemelen AVM'ler olmadan önce şehir merkezlerinde böyle büyük pazarlar vardı. Her şeyi buradan alıyordun. Burada da öyle. Kuyumcu da var, terlik de var, sebze meyve de var, leğen de var. Ne ararsan var. Bura kuaförler köşesi. Tabii hava sıcak. Biraz bunu aldık. 2 tane Hindistan cevizi alıyoruz. İkisi toplam $2,5. Yalnız buz gibi ve gerçekten lezzetli. Yani içinde ne kadar su var ki diyenleriniz olabilir. Neredeyse yarım litre. İçiyoruz bitmedi. Belki de yarım litreden de fazla. Burada Zara'nın ürünleri satılıyor. O yüzden ekstra kalabalık. Şimdi böcekten ya da örümceklerden çekinen varsa ekrana bakmasın. Çünkü burada örümcek ve böcek yeniliyor. Onları göstereceğim. Şimdi Kamboçya'nın iç bölgelerinde tarantula bayağı yiyorlar ve meşhur. Bu gördüğünüzde kızartılmış tarantulalar. Bunlar da suda yaşayan böcekler, böyle hamam böceği gibi ama daha farklı diyorlar. Örümceğin tanesi $1.25. Onu böyle yanında pilavla beraber servis ediyorlar. Şu da o böceklerin daha da büyüğü. Yani şu nedir anlayamadım ama bileniniz varsa yorumlara yazsın. Yani ben şöyle bir şey ilk defa görüyorum hayatımda.
Yani bu pazar hassas bünyeler için biraz zorlayıcı. Ve veganlar için çok daha zor. Bunlar da kurbağa. Ama öyle bizim bildiğimiz kurbağalar gibi değil. Çok büyükler, etleri bol. Neredeyse hani bir minik tavuk kadar bazıları. Özellikle de şu. Bu da sanki salyangoz içi. Kurbağalar çoğaldı, her tezgahta varlar. Böyle fotoğraf, video çekiyoruz ve kimse bir şey demiyor hani. Surat da asmıyorlar, tebessüm ediyorlar. Balığın içini kaşıkla alıyor. O karşıdaki o poşetin içine de biriktiriyor. Bunlar da minnak mısır. Parmak kadar. Ve pazarın et bölümü. Şimdi etleri böyle açıkta satıyorlar ya, sanki ilk izlenimde bayatmış gibi gelebilir. Ama bu etler yani daha önce sorduğumda hep pazarlarda öyle söylüyorlar. Günlük sabah kesiliyor ve o gün bütün etler burada satılıyor. Ama tabii hijyen konusu o başka bir şey. Bunlar ördek. Altta da tavşanlar var. Tavuklar. Ahtapotlar. Yılanlardan çekinen varsa ekrana bakmasın lütfen. Hava almak için kafalarını hep yüzeye çıkarmışlar. Yani şunun bir uçtan uca uzunluğu yarım metreden fazla. Yaklaşık 1,5 saat pazarı gezdik. Yani dediğim gibi eğer vegansanız ya da hassassanız o et bölgesine, balık bölgesine bakmamanız daha iyi olur. Olur ya bu taraflara gelirseniz de bence pazara yine de gelinir. Bu kültürü de görmek lazım. İnsanlar böyle yaşıyor, insanlar bunları yiyor. Örümcek de yiyor, kurbağa da yiyor. Komple içinde gezdiğimiz yer işte burası. Dışında da elektronik ürün satanlardan tutun da tüm bir evin ihtiyacı olacak her şeyi bulabiliyorsunuz. Yine şehirde gezmeye devam ediyoruz. Tabii biz tuktuklara biniyoruz ama onların bisiklet versiyonu da var karşıda gördüğünüz gibi. Bisikletin ön sepetine biniyorsunuz. Taşıyorlar sizi. Kamboçya'da konuşulan dil Khmerce. Yani bir Tayce değil ya da Vietnam dili değil. Kendilerine has, kendilerine özgü dilleri var. Dünyada en çok harf olan alfabe Khmer alfabesiymiş. Kamboçya'nın şu anki nüfusu 15 milyon civarı. Ülkenin ana geçim kaynağı tekstil ve tarım. Son 10-15 yılda ise turizm ve inşaat sektörü de ülkenin gelişmesine katkı sağlamış. Başkentte zaten o değişimi çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Benim geldiğimde
yüksek bir tane bina ben hatırlamazken şimdi her yerde yüksek binalar var. Kamboçya'nın başından bir 75 ile 79'lu yıllarda Pol Pot rejimi geçiyor. Pol Pot Kızıl Khmerlerin lideri. Adam Kamboçya'da yaşayan herkesin köylü sınıfından olmasını istiyor. Saat ve gözlük kullanımını yasaklıyor, bunlar teknolojik şeyler diye. Ve istediğine uymayanları çok böyle değişik işkencelerle öldürüyor. Kimi kaynaklara göre o 4 yıl içinde, yani 1975 ile 79 arasında 1,5 milyon insanın Pol Pot tarafından öldürüldüğü, kimi kaynaklara göre ise 3 milyon insanın öldürüldüğü söyleniyor. O dönem yaşayan insanların 1/4'ini bu şekilde katletmişler. İşte o dönemi anlatan bir soykırım müzesi var. Ben ona önceki gelmemde gittim, o müze başkentte, ama ben çok gidilmesi taraftarı değilim. Onları hani nasıl öldürüldüğünü görmeye de pek gerek yok. O sebeple bu gezimizde gitmiyoruz. Ülke hala yoksul, insanlar gariban, onu çok rahat hissediyorsunuz. Orta kesim maalesef yok. Ya fakirsin ya da varlıklısın. Kamboçya'yı ben 10 yıl sonra çok hayal edemiyorum. Muhtemelen bambaşka bir yer olacak. Hani bu iyi olur, kötü olur bilemiyorum ama ülkenin yapısı değişiyor ister istemez, onu görebiliyorsunuz. Mesela Siem Reap'in havalimanı inanılmaz güzel, büyük, fazlasıyla büyük. Havalimanını Kamboçya'nın kendisi bence zaten yapamaz diyordum. Çin yapmış. Karayoluyla gelirken bazı köprülerden geçtik. Köprünün işte girişinde yazıyor, bu köprüyü Çin hükümeti yapmıştır diye. Muhtemelen Çin biraz el atmış buralara. Ama tabii karşılığında ne alıyor bilemeyiz. Olur ya, Kamboçya'ya gelme planınız varsa en azından hala o geleneklerini görebiliyorsunuz. Çok planınızı ötelemeyin derim. Mesela hiç görmediğim kadar çok Rolls Royce gördüm ben bu ülkede. Aha, bakın vallahi şimdi bir tane daha çıktı. Yani Lamborghini gördük, iki tane Lamborghini gördük. Yani anlam vermek gerçekten zor. Dün akşam da biraz bahsettim. Burada yürüdük zaten, bu sahilde. Burası bildiğiniz modern bir şehirde nasıl restoran, kafe varsa aynı onlarla dolu. Burada sokakta satılan bazı böcekler var. Birazdan onları göstereceğim. Rahatsız olanlar varsa ekrana bakmasın lütfen. Yani şu gördüğünüz bayağı cenin bu ya. Allah Allah. Böylesini de ilk defa görüyorum. Burada da yılan var. Şu siyahlar bu hamam böceği gibi. Şunlar çok büyük. Ay, bu tarantula. En masumu bıldırcın yumurtası. Yer fıstığı. Orada karides gibi şeyler var sanırım. Bunlar çekirge. Ya ben burada bir şu kurttan yedim daha önce. O çok berbattı. Bu da küçük kurbağa. Ablamız orada kızartıyor. Thank you. Mesela böyle video çekince gülümsüyorlar, kızmıyorlar ama tabii orada çok video çektim. Ben onun hani karşılığını, bahşişini her zaman veriyorum.
Yani bu insanlar bu gibi hani kurbağaydı, yılandı, sürüngen, böcek, yani bunları yemeye muhtemelen kıtlık zamanında başladılar diyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü Vietnam'da da öyle değişik pazarlara gittiğimde köpek eti satıyorlardı. Onun geçmişini sorunca yereller öyle anlattı. Yani savaş zamanı kıtlık var, yiyecek bir şey yok. Canlı ne bulursak yiyorduk diyorlardı. Hani Kamboçya da zamanında çok çekmiş. Ülke anca yeni yeni toparlanmaya çalışıyor. Şimdi bunları satmaları da o zamandan kalan artık bir alışkanlık diyorum. 4 gün başkentte kaldık. Aslında burası için 4 gün fazla ama biz böyle geniş geniş takıldık biraz. Şimdi nereye gideceğiz? Battambang. Adını zor öğrendik de biraz. Şimdi Kamboçya'daki artık son durağımız Battambang olacak. Kamboçya'nın 3. büyük şehri. Minibüsle gidiyoruz. Buradan yol yaklaşık 5,5-6 saat sürecek. Artık bakalım yolda bizi ne bekliyor, hep beraber göreceğiz. Aracımız bu. Şehre geldik. Kaldığımız otel tuk-tuk ayarlamıştı. Direkt tabii ki otele gidiyoruz önce. Otel biraz eski ama tam şehrin göbeğinde ve çok da hesaplı ama tertemiz. Gecelik burası 18 dolar. Şehirde çok fazla bir şey yok ama yarasalarıyla biraz da ünlü. Onu da göstereceğiz. Akşam yemeği için yerel bir restorana geldik. Nari Kitchen. Bayağı popüler bir yer. Kızarmış sebzeli çiğ böreği tarzında aperatifler geldi. Ben ise çorba söyledim. Çorbam böyle hem sebzeli hem etli. Yanında da pilav var. Pilav tabii bizim oralar gibi değil ama yapacak bir şey yok. Burada böyle. Hani böyle limonlu sarımsaklı hasta çorbası olur ya. Aynı onun gibi. Bayağı yoğun limon tadı var ama çok lezzetliydi. Ben çok sevdim. Yani bu pilava bile alıştım artık ya. Yani lapa lapa pilav, yarısını yedim neredeyse. Zülal'de çiğ börek gibi olan kızartmaları götürdü. Evet, çok güzeldi. Ben de sevdim. Yemeğe toplam 10 dolar ödedik. Tabi buralara göre belki bir tık fazla ama hani bir hafta 10 gündür Kamboçya'dayız. Fiyat normal. Sabah 8 gibi kalktık. Hemen otelin yanında bir pazar var. Oraya bakacağız. Yani sanki burası şehir merkezi değil de büyük bir sanayi alanı, sanayi merkezi gibi. Pazarın önündeki otopark. Bunlar kurbağa. Bu böcekleri pişmiş halinde görüyorduk da ilk defa da çiğ olarak görüyoruz.
Şunlar kaplumbağa. Cái lời cái lời tận này mà rồi thắt thò rồi má tại ba mắc rồi mà em nè em đây mấy cái Bunlar da küçük kurbağa. Salyangozlar. Yalnız bu şimdiye kadar gittiğimiz en yerel pazar. Kaplumbağalar, yılanlar. Kurbağaları daha yeni temizlemişler, hala hareket ediyorlar. Bunlar fare. Switch down switch down biết chưa Lâm hao trên đây mình trên đây Bunlar da civciv gibi bir şey. Bunlar da daha küçük fare. Biz şimdi bu şehirdeki en popüler yerlerden birine gidiyoruz. Nereye? Yarasa mağarası. Evet. Yarasaların bolca olduğu bir mağara var. Hava kararmaya yakınken oradan 10 binlercesi çıkıyor. Onu izlemeye gideceğiz. Bir 25 dakika geldik. Yol üstünde bunları görünce durduk. Bunlar ne tahmin edeniniz vardır. Fare hepsi. Şunlar bayağı büyükmüş. Ve yol boyunca belki 10 tane 15 tane böyle yer gördük fare satan. Şimdi şu büyükler 3 dolar, o 2,5, bunlar 2, en küçükler de 1 dolarmış. Devam ediyoruz. Şimdi buraya bayağı tiyatro salonu gibi sandalyeleri dizmişler. Çünkü bahsettiğimiz mağara gördüğünüz gibi burada. Hava kararmaya yakın oradan işte 10 binlerce yarasa dışarı çıkacak. Burada da yine gördüğünüz gibi kocaman bir Budist heykeli. Biz de protokole oturduk. Bekliyoruz. Saat tam 5:30. Hala bekliyoruz. Gösteri başlamadı. Altı buçuk oldu. Hala bir hareket yok. Biraz erken gelmişiz. Hava çok karardığı için anlaşılmıyor ama aslında şuradan geçiyorlar şu an.
akın akın geliyorlar ama kameraya da göstermek çok zor. Bakın bu kadar insan bunu izlemek için burada. Yalnız şansımıza bugün biraz geç çıktılar. Hava çok karardı. Seçmek inanılmaz zor. Yani yalan yok. Çok fazla vampir vampir de yok Drakula. Kaptıracağım evet. Yani çok fazla yarasa çıkıyor gerçekten de. Ve gittikçe artıyor, azalmıyor. Ama tabii çok rahat göremiyorsunuz. Mağara içinde 6 milyon yarası olduğu tahmin ediliyormuş. Ama maalesef çok kameraya yansıtamadık. Tabii biraz hüsran oldu şimdi doğruya doğru. Ben daha bir rahat görürüz diye tahmin ediyordum. Yani olur ya Kamboçya'ya geldiniz bence yani bunun için çok da öyle ilginiz yoksa vakit harcamayın derim. Bu arada merkezden buraya gidiş geliş tuktukla 12 dolar. Artık biz de otele dönüyoruz. Şimdi buradan Bangkok'a geçeceğiz Tayland'a ama önce bu arabayla sınıra gideceğiz. Orada otobüs değiştireceğiz. Orada başka arabaya geçeceğiz. Kamboçya tarafındaki sınırdayız. Şimdi Tayland tarafına geçiyoruz. Kamboçya tarafı gayet kolaydı. 5 dakikada geçtik. Ve Tayland tarafına geçtik. Yaklaşık 4 saatte bu arabayla Bangkok'a gideceğiz. Yani Batam Bank'ı biz çok şey yapamadık. Yani gelmesek daha iyiydi. Evet, hayal ettiğimiz hiçbir şey göremedik. Evet. Yarasalara çok hevesliydik, mağaraya. Yani o mağaradan yarasalar çıkıyordu ama dün o gittiğimiz yerde çok öyle aman aman bir şey göremiyorsunuz. Hele ki ben astım. Belki bize öyle denk geldi artık. Neyse. Yani olur ya bu taraflara planınız olursa bence Batam Bank'ı dahil etmeyin deriz. Biz yaklaşık 10 gündür Kamboçya'daydık. Yani Kamboçya'yı ben daha önce sevmiştim. Ben çok sevdim. Zülal de çok sevdi. Mesela Söz bende. İnsanlarını çok sevdim bir kere. Çok etkilendim. Çok sıkıntı yaşamışlar yakın tarihte. Ama ona rağmen kendilerini toparlamışlar. Turiste karşı çok anlayışlılar. Çok böyle ya uğraşıyorlar size yardım edebilmek için. Para kazanabilmek için. tabii ki gezi şartları, yaşam koşulları zor. Onu bilip gelmek lazım. Evet. Ülke hesaplı. Yani turist için konaklamak da ucuz, yeme içme de ucuz, gezme de ucuz. Angkor Wat çok güzel. Yani bir Angkor Wat'a giriş tabii normale göre yüksek. 37 dolar ama orası içinde değer yani. Angkor Wat zaten çok güzel. Onun videosunu ayrı paylaşmıştık. Ona da bakın deriz. Biz artık Tayland'dayız. Buradan bayağı video paylaşmıştım. Tekrar video muhtemelen olmaz. Ne diyelim? Sonraki videolarda görüşmek üzere.